Biz kendi danışanlarımızda %95'ten fazla zayıflama ile ilgili başarılı sonuçlar aldığımızı görebiliyoruz. Benim zayıflamak istiyorum hocam ne yapabilirim diyen hastaya 2 tane altın kuralım var. Birincisi diyorum ki günde işte 10.000 adım mı yürümemiz lazım, 15.000 adım mı yürümemiz lazım? Ben hastalara diyorum ki en iyi yürüyüş nedir? En iyi egzersiz nedir? Kardeşim en iyi yürüyüş yemeklerle birlikte sirkeyi de alışkanlık olarak kazanabilirsem bundan iyisi Şam'da kayısı olur. Yemekle birlikte alınan sirke de ya ben mutsuzum, canım sıkılıyor, moralim bozuk değil. Önce şuna bakmam lazım. Acaba bende bu depresif hal veya bu anksiyete, kaygı bunu tetikleyen bir problem olabilir mi? Bir insanın tiroidi yavaş çalışıyorsa o insanın depresyona yakalanma ihtimali çok daha yüksektir. Çünkü bir insanın tiroidi iyi çalışmıyorsa tiroide en çok zarar veren durumların başında stres geliyor. Yani ben tiroidimin düzgün çalışmasını istiyorsam çikolata mutluluğu artırabilir mi? Tabii ki artırabilir. Çikolatanın kendisi zararlı değil ama şu an bizim yediğimiz şeylerin çoğusu eğer bir insan kahve tükettiği için midesinde bir problem yaşıyorsa yemek yedim karnım hamile göbeği gibi şişiyor. Bunun toplumdaki en yaygın sebebi Hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk, teşekkür ederim. Sizi tanıyabilir miyiz? Benim ismim Doktor Davut Dal. Cerrahpaşa Tıp Fakültesinden mezun oldum. Şu an Kocaeli'de fonksiyonel tıp hizmeti veriyorum. Fonksiyonel tıp nedir? Nasıl tanıştınız? Aslında bu sorunun cevabı benim üniversite sınavına hazırlanmama dayanıyor. Şimdi lisedeyken üniversite sınavına hazırlanıyoruz. Kan, ter, gözyaşı, korkunç bir stres altındayız, baskı altındayız. Yememize, içmemize dikkat etmiyoruz. Uyku desen hak getire. Öyle bir dönemde tabii bütün bu beslenme ve yaşam biçimi hataları bende sedef hastalığının oluşmasına sebebiyet verdi. Bunun akabinde ben tabii sınava hazırlandığım dönemde bunun için bir tedbir aramadım. Çünkü yoğun bir şekilde çalışıyordum. Sağlık ocağına gidecek kadar vaktim yoktu o dönemde. Dedim ki neyse tıp fakültesi kazanınca bakarız. Sonuçlar açıklandı. Tıp fakültesi kazandım. Dedim ki işte ne güzel şimdi Cerrahpaşa'ya gidiyorum. Türkiye'nin en iyi hocalarıyla birlikte olacağım. Orada dedim ben bu hastalıktan çok kısa süre içerisinde kurtulurum. Gittim fakülteye. Başvurdum cildiye. Dedim ki bende böyle bir hastalık var. Sedef hastalığı. Verdiler bana bir tane krem. Aldım kremi cildime sürdüm. Sedef rahatladı. Bir ay sonra bir daha geldi. Hayda. Sonra bir daha sürüyorum. Biraz rahatlıyor sonra bir daha geliyor. Dedim ki ya tamam bende bu sedef hastalığı var. Bunu kremle rahatlatıyorum ama bu sedef hastalığı neden var? Ne yapsam bu hastalık bir daha tekrarlamaz? Yani bana oradaki şikayeti geçiren değil de o şikayeti oluşturan nedeni bulmak önemli. Bu dönemde şunu sorguladım. Burası Türkiye'nin en iyi tıp fakültesi. Gerçekten de okulumu çok seviyorum. Çok idealist, çok iyi doktorlarla tanışma fırsatı buldum Cerrahpaşa'da. Ama hani şu soruyu da sormadan edemedim. Yani benim basit bir cildimdeki sedefi geçiremeyen bir hastane hani bugünkü sağlık sisteminde acaba neleri hakkıyla düzeltebilir? Tabii bu işin latife kısmı. Hani bununla birlikte o dönemde gözlemlediğim tecrübeler, gördüğümüz vaka sonuçları gerçekten de hastaları semptomatik anlamda rahatlatıyoruz. Fakat hastanın bir daha bize tekrar gelmesini önleyemiyoruz. Ben de orada bazı şeyleri sorgulamaya başladım. İşte bu arayışların, bu sorgulama sürecim daha sonraki dönemde en son beni fonksiyonel tıpla tanıştırdı. Fonksiyonel tıp nedir diye sorduğunuz zaman aslında bunun tıbbi tanımını ben şöyle söylüyorum. Hasta ile hekim birlikte çabalayarak kronik hastalıkları oluşturan patogenezi, hastalıkların oluşum sürecini geriye çevirmeye çalışıyor. Bana göre fonksiyonel tıp bu demek. Ama hani bunu biraz daha anlayabileceğimiz bir lisanla daha basitçe söylersem, hani bütün bu anlattıklarımın özeti bana göre fonksiyonel tıp şu. Bu beden bir araba, hepimiz kendi arabamızın şoförüyüz. Biz bu arabayı doğru kullandık, problem yok. Ama ben bu arabayı yanlış kullandım, kaza yaptım, ustaya götürdüm. Usta arabayı tamir etti, geri verdi. Ben bu arabayı yine yanlış kullanırsam yine kaza yapmayacak mıyım? Yine kaza yapacağım. Burada marifet iyi bir usta bulmak değil. Burada marifet iyi bir şoför olmak. Yani fonksiyonel tıp amiyane tabirle bize arabayı doğru kullanmayı öğreten tedavi modeli. Şimdi bilgisayar, telefon, televizyon hepsinin bir kullanma kılavuzu var. Bu bedende Allah'ın yarattığı bir makina. Muhakkak ki bunun da bir kılavuzu var. Muhakkak ki bunun da kendi bir içinde kuralları olan bir dinamiği var, bir fizyolojisi var. İşte biz bu fizyolojimizin dilini anlamaya çalışırsak, fıtratımıza uygun bir hayat sürersek hastalıklardan uzaklaşıp sağlığa yaklaşıyoruz. Biz fıtrattan uzaklaştığımızda hastalıklar bizi bulmaya başlıyor. Fonksiyonel tıbbın en çok önemsediği sahalardan bir tanesi koruyucu hekimlik. Tabii ki bunu biz her tıpta önemsiyoruz ama maalesef şu anki hastanedeki muayene sürelerinde
Bizim insanlara koruyucu hekimlik adına uzun uzun bir şey anlatabilme lüksümüz yok. Burada fonksiyonel tıbbın şöyle bir avantajı var. Hani doktoruydu, diyetisyeniydi, diğer sağlık çalışanlarıydı. Yani her bir hastaya ortalama 1,5-2 saat vakit ayırabilme gibi bir fırsatınız oluyor. Zaten bir insanın hatalarını anlayıp da bir şeyleri değiştirmesi için, yönlendirebilmek için en az bu kadar bir süreye ihtiyacımız var. Bu anlamda koruyucu hekimlik işin bir kısmı, diğer bir kısmı da ben bir şeyleri yanlış yaptım, hastalıklar geldi. Yanlış yaptığım adımı geriye götürdüğüm zaman hastalık geri gider. Hani Hipokrat'ın çok güzel bir sözü var. Hipokrat diyor ki bir hastaya sorun. Sizi hasta eden nedenlerden iyileşmeye ne kadar isteklisiniz? Sizi hasta eden nedenlerden iyileşme isteğiniz varsa zaten o hastalıkta iyileşmeniz çok kolaylaşıyor. Bu işin diğer bir kısmı. Şimdi burada eğer bir hastalıktan korunmak ya da kurtulmak diyorsak hastalığın neden oluştuğunu sorgulamamız lazım. Bunun için biz bir sağlık ağacından bahsediyoruz fonksiyonel tıpta. Bu ağacın kökünde hastalığı oluşturan temel nedenler yer alıyor. Nedir bunlar? Bir insanın uykuları düzensizse, hareketsizse, yanlış besleniyorsa, yaşadıklarını kafaya fazla takıyorsa, stresli bir hayatı varsa, sürekli enfeksiyonlara, toksinlere, ağır metallere maruz kalıyorsa, bu kök kısmında beslenme ve yaşam biçiminde ısrarla yapılan hatalar genetik yatkınlığa göre ağacın gövdesinde biyolojik sistemlere zarar verir. Sindirim, dolaşım, bağışıklık, mikrobiyota, hormonlar vesaire. Gövdede bozulan sisteme göre dalda hastalık oluşur, meyve kısmında da hastalığa bağlı şikayetler oluşur. Biz klasik tıpta ilaçla dalı budayıp şikayeti rahatlatmaya çalışıyoruz. Halbuki eğer ben o ağacın gerçekten iyi olmasını istiyorsam o ağacın köküne odaklanmam lazım. Burada şu yanlış anlaşılma olsun istemem. Tabii ki ilaçların hayatımızda önemli bir yeri var. Doğru ilaç gerçekten de hayat kurtarır. Ben sadece şu ezberden, şu basitlikten kurtulmamız gerektiğini anlatmaya çalışıyorum. Hasta doktora gitsin, doktor hastaya bir hap versin, hapı ağzımıza atalım, iyileşelim. Hayır. Doktor doktorluğunu iyi yaparsa, hasta da hastalığını iyi yaparsa şifa gelir. Yani reçete yazmak doktorun işi. Peki ben hasta olarak ne yapmam lazım? İşte orada uyku, hareket, beslenme vesaire ben üzerime düşen sorumluluğu aldığım zaman hekimin reçetesi o zaman şifaya ulaştırıyor. Zayıflama için neler yapılabilir? Bana hangi soruyu sorarsanız sorun ilk önce şuna bakacağım. Bu hastalık neden oluşmuş olabilir? Yani zayıflamayı sordunuz ya, o zaman bunun cevabı şu: bir insan neden kilo almış olabilir? Kilo almanın çok basit bir matematiği var. Kalori dengesinin pozitif yönde bozulması. Bir aldığımız kalori var, bir de harcadığımız kalori var. Çok basit, ilkokul öğrencisinin anlayacağı şekilde söylüyorum. Aldığımız kalori harcadığımız kaloriden fazlaysa bu fazla kalori vücutta depolanma eğilimi gösterecek. Burada bazı insanlar şunu söylüyorlar ya, ben çok az yememe rağmen diğerlerinden daha fazla kilo alıyorum, su içsem yarıyor diye. Evet, burada vücudun yağ yakabilme metabolizmasıyla alakalı da bazı sorunlar oluşabiliyor. Acaba benim vücudum yediklerimi yakabiliyor mu? Basit bir örnek üzerinden anlatmak istiyorum. Bir arabadasınız, bir ayağınız frendeyken gaza bastığınızda araba gitmiyor. Eğer ben bu arabanın çalışmasını istiyorsam ayağımı frenden çekeceğim, öyle gaza basacağım. Şimdi bazı metabolik problemler de metabolizmayı yavaşlatarak vücudun yağ yakmasını engelliyor. Mesela bir insanın tiroidi yavaş çalışıyorsa, insülin direnci varsa, bağırsak florası düzgün değilse, D vitamini, B12, demir gibi vitamin mineralleri eksikse, hormonları düzensizse bu metabolizmayı yavaşlatarak yağ yakımına zarar verebilir. Dolayısıyla bu problemlerden biri olduğunda ben az yesem bile kolay kilo alabiliyorum. O zaman zayıflama ile ilgili ne yapmam lazım? Önce bu arabanın frende olmadığından emin olmam lazım. Yani metabolizmayı frenleyen nedenleri düzeltmem lazım. Belki işin bu kısmı için bir destek, yani profesyonel bir sağlık desteği alınabilir. Şimdi ben ayağımı frenden çektim, ondan sonra gaza basacağım. Gaza basma kısmında ne yapmam lazım? Muhakkak kalori dengesini oluşturmam lazım. Peki benim bunun için kalori mi saymam lazım? Hayır, kalori saymayacağım ama kalori bilinci elde edeceğim. Özellikle günümüzde kalori yoğunluğu çok yüksek olan ve yedikçe yediren gıdalar var ya, bu gıdaları elimden geldiğince azaltmaya çalışacağım. Nedir bunlar? Mesela siz rafine edilmiş, yani içindeki lif kısmı kısıtlanmış bir ekmek tükettiğinizde veya hamur işleri tükettiğinizde veya işlenmiş bir şeker ürünü tükettiğinizde, yani sürekli tatlılar, pastalar, börekler, çörekler, hamur işleri, abur cubur gıdalar tükettiğinizde bu gıdalar vücutta doyum hissi oluşturmayacak. Tam tersi insülini uyardığı için biz yedikçe daha fazla yemek durumunda kalacağız. İnsülin bizim kıtlık dönemlerimizden kalma bir hormon. Kanda insülin arttıkça vücut kendinin kıtlıkta olduğunu düşünerek sürekli aldığı gıdaları depolamaya çalışıyor. Şimdi ben sürekli insülini uyaracak basit şekerli, basit unlu, beyaz unlu, beyaz şekerli rafine edilmiş gıdalar tükettim. Bu bende insülini uyaracağı için bu beni yedikçe yedirecek, doymayacağım. Bu sefer farkında olmadan kalori artışına gireceğim. Kilo problemlerinin en önemli sebeplerinden birisi, ben günümüzde buzdolaplarını
kavramlarına bağlıyorum. Hani bir söz var ya, silah icat edildi, mertlik bozuldu diye. Bence buzdolabı icat edildi, kilo kavramı bozuldu. Türk toplumu ile ilgili ilginç bir istatistik var. Maalesef obezitede Avrupa birincisiyiz. Diyabette en önde gelen toplumlardan bir tanesiyiz. Bunun sebebi ne olabilir diye baktığımızda maalesef dünyada ortalama bir yılda tüketilen buğday miktarı bir insanın 67 kiloyken Türkiye'de 200 kilodan daha fazla. Yani dünya ortalamasının 3 katı sadece buğday tüketiyoruz. Tabii ki bu kadar alınan fazla kalori özellikle günümüzde masa başı işlerin yoğunlaşması, kent tipi yaşam, hareketsizlik bunlarla bir araya geldiğinde ister istemez bunlar bir yerde birikme eğiliminde olacak. Çünkü hani fizikte bir kural vardır. Var yok olmaz, yok var olmaz. Sadece dönüşür. Şimdi biz bunu yedik. Vücut bunu bir yere dönüştürecek. Ya bunu harcayacağız ya da harcayamadığımız vücudumuzda birikecek. O yüzden burada kalori saymayacağız ama muhakkak bir kalori bilinci elde etmemiz lazım. Benim kendi bana başvuran hastalarıma, danışanlarıma basitçe öğretmeye çalıştığım bir kural var. Bence günümüzde en çok yemek yediğimiz alanlardan bir tanesi, özellikle Türk toplumunda, akşam eve geliyoruz, yemeğimizi yiyoruz. Yemekten sonra bir o kadar daha kaloriyi yemek sonrası atıştırma faslında alıyoruz. Yani ben kendi gözlemlerimi, tecrübelerimi söylüyorum. Akşam yemeğinden sonraki o atıştırma faslını ortadan kaldırdığımızda biz kendi danışanlarımızda %95'ten fazla zayıflama ile ilgili başarılı sonuçlar aldığımızı görebiliyoruz. Benim zayıflamak istiyorum hocam, ne yapabilirim diyen hastaya 2 tane altın kuralım var. Birincisi diyorum ki akşam saat 7'den sonra, 8'den sonra, yani akşam son öğünümüzü yapacağız ve bu öğünü mümkünse erkene çekeceğiz. Ondan sonra ağız dükkanı kapatacağız. İkinci olarak söylediğim kural da bu makine hareketsizliğe göre programlanmış bir makine değil. Yani bizim makine hareketsiz kaldığında arızalar veriyor, problemler veriyor. Az da olsa muhakkak her gün hareket etmeyi alışkanlık haline getirmemiz lazım. Akşam saat 7'den sonra, 8'den sonra ağzımıza tek lokma sürmeyelim. Her gün en az 30 dakika düzenli hareket etmeye çalışalım. Hocam günde işte 10.000 adım mı yürümemiz lazım, 15.000 adım mı yürümemiz lazım? Ben hastalara diyorum ki en iyi yürüyüş nedir? En iyi egzersiz nedir? Kardeşim en iyi yürüyüş düzenli yapabildiğin bir yürüyüştür. Her gün 15.000 adım dersin, 3 gün yaparsın, 4. gün yapmazsın. Bu senin için en iyi yürüyüş değildir. Hani benim orada sevdiğim bir hadis var, diyor ya, amellerin en sevimlisi az da olsa devamlı olanıdır. Ben de diyorum ki yürüyüşün en faydalısı az da olsa devamlı olanıdır. Her gün 20 dakikaya mı gücün yetiyor? 20 dakika yürü ama bunu her gün yap. Mümkünse 20 dakika, 30 dakika buraları alışkanlık haline getirebilirsek gerçekten güzel sonuçlar aldığınızı göreceksiniz. Bir de şöyle bir problem var. Bir gün diyet yapıyor, 2 gün diyet yapıyor, 3. gün kilo veremediğin morali bozuluyor. Bu sefer vazgeçiyor. Bu doğru bir yaklaşım değil. Suyun taşı delmesi gücünden değil, sürekliliğinden denir ya. Yani burada hemen bir haftada 10 günde mucize bir değişim beklemememiz lazım. Belki bu noktada biraz süreci destekleme adına hayatın içinden bir öneride bulunmak istiyorum. Benim kilo konusunda belirli bir aşamaya geldiğim hastalara kendilerini koruyabilmek için zayıflamalarına yardımcı olmak amaçlı bir önerim var. Şimdi birkaç tane bilgi söyleyeceğim. Ben bunları parça parça alışkanlık haline getirirseniz muhakkak kendinizi korursunuz diye anlatmaya çalışıyorum. Birincisi yeşil çay. Ama bu sallama olmayacak, demleme olacak. Her gün 1 fincan, 2 fincan demleme yeşil çay içeceğiz. Bunu yaparken içerisine 1 adet çubuk tarçın bıraktığımızda yeşil çayla metabolizmamız hızlanacak, tarçınla da kan şekerimiz dengelenecek ve iştahımız kapanacak. Şimdi bunun dışında tokluk hissini oluşturabilmek için lif alımını artırmamız gerekiyor. Burada benim birkaç tane önerdiğim şey var. Hangisinin olduğu önemli değil. Damak tadınıza göre herhangi birini seçebilirsiniz. Günde 1-2 yemek kaşığı keten tohumu veya yulaf veya chia tohumu düzenli olarak alışkanlık haline getirilirse bağırsaklarımızda dolgunluk oluşturarak yeme isteğimizi azaltacak. Son olarak da çok sevdiğim, hem sünnet olması yönüyle kıymetli hem de gerçekten bilimsel karşılığı da çok güzel olan bir gıda, sirke. Eğer ki ben bunların üzerine yemeklerle birlikte sirkeyi de alışkanlık olarak kazanabilirsem bundan iyisi Şam'da kayısı olur. Şimdi yemekle birlikte bir tatlı kaşığı, bir yemek kaşığı sulandırarak veya salataların içerisinde, çorbaların içerisinde, hepsinin içerisinde koyabilirsiniz. Ciddi bir gastrit, reflü gibi bir probleminiz yoksa yemekle birlikte alınan sirke de mide asidini artırarak gıdanın hazmına yardımcı olacak, proteinlerin sindirimini ve emilimini kolaylaştıracak, hem de bunun yanında kan şekerini düşürerek yine tokluk hissine yardımcı olmuş olacak. Tiroidi yavaş çalışan hastalar için ne önerirsiniz? Bu soru da aslında klinikte en çok karşılaştığımız vakalardan bir tanesi. Bizim Instagram'daki takipçilerimizin %80'i kadın. Erkekler maalesef böyle sağlıklı şeylere nispeten diyeyim kadınlar kadar ilgi göstermiyorlar. Aynı şekilde hastalarımızın da büyük bir kısmı kadın olduğu için kadınlarda da en sık görülen hastalıkların başında günümüzde tiroid geldiği için tiroid vakalarıyla çok sık ilgileniyoruz. Şimdi bana ne soru soracak olursanız olun, benim ilk yapacağım şey şu: bu hastalık neden oluşmuş olabilir? Tamam mı? Bir insanın tiroidi yavaş çalışıyorsa, sabah bir güne uyandım, evden dışarı çıktım, tiroidim yavaşladı. Hayır, tiroid durduk yere yavaşlamaz.
sormamız gereken öncelikli soru bir insanın tiroidi neden yavaşlamış olabilir? Bunun toplumda iki yaygın sebebi var. Ya iyot eksikliği vardır ya da Hashimoto'dur. Yani bağışıklık sistemi tiroide çalışıyordur. Bunlara parça parça ikisine de ayrı ayrı değinmek istiyorum. Öncelikli olarak iyot konusu önemli. Çünkü bu konuyla ilgili çok fazla yanlış bilgi ve yanlış kullanımla karşılaşıyoruz. Şimdi iyot tiroidin hormon üretimi için gerekli olan bir molekül. Neden? Çünkü biz tiroid hormonu diyoruz. T4 dediğimiz şey tetraiyodotironin. Aslında tirozin amino asitine bağlanmış olan 4 iyot halkası demek. Yani bu ne demek? Benim tiroidimin hormon üretebilmesi için iyota ihtiyaç var. Fakat iyot azı da fazlası da zararlı olan bir şey. Yani iki ucu keskin bıçak nazarıyla bakabiliriz. İyot eksikliği tiroidin hormon üretimine zarar verir. Fakat iyotun fazlası da Wolff-Chaikoff etkisiyle tiroidin hormon üretimini bozabilir. Veyahut bazı insanlarda tiroidin aşırı çalışmasına sebebiyet verebilir veya otoimmün bazı hastalıkları, Hashimoto gibi, Graves gibi hastalıkların tetiklenmesine sebebiyet verebilir. O yüzden burada uçlardan kaçacağız. Bugün dünyada en fazla iyot tüketen ülke Japonya. Japonya'nın iyot ortalaması günlük 1000 mikrogramla 3000 mikrogram arasında değişiyor. Şimdi biz Lugol iyotlar kullanıyoruz. %5'liği 6,25 miligram. Yani ben bugün bir damla %5'lik Lugol kullandığımda Japon ortalamasının 2 katından fazla iyot kullanıyorum. Bunu günde 5 damlalara 10 damlalara çıkardığımızda maalesef yapılan çalışmalarda 5 hastadan birisinde tiroidin bozulmasına sebebiyet verebildiği gösterilmiş. Dolayısıyla iyot kullanımında muhakkak doza dikkat edeceğiz ve mümkünse doktor kontrolünde kullanmaya çalışacağız. İkinci olarak da özellikle günümüzde bir de bunun tam tersi problemler var. Hiç iyot kullanmamak. Şimdi günümüzde iyotu alabileceğimiz gıdalar deniz ürünleri ama deniz ürünleri iyotu karşılamak çok kolay değil. Bunun için ne yapılmış? Tuzun içerisine iyot eklenmiş. Şimdi biz burada iyotsuz olan tuzları tercih ettiğimizde bu bizim uzun vadede iyot açığı, iyot eksiği oluşmasına ve tiroidin yavaşlamasına sebebiyet verebiliyor. Ben klinikte T4 değeri 1'in altında olan veya tiroidi yavaş çalışan biri gördüğümde ilk sorduğum soru şu: acaba iyotsuz bir tuz mu kullanıyorsun diye. Ve maalesef çoğunlukla da cevap olumlu oluyor. Bu noktada konu market tuzu, kaya tuzu, Himalaya tuzu değil. Himalaya tuzu kullanabilirsiniz, kaya tuzu kullanabilirsiniz. Bunlar tuzun işlenmemiş olduğu anlamına gelir. Fakat kaya tuzunun içinde doğal olarak yeterince iyot bulunmaz. O yüzden hangi tuzu kullanırsak kullanalım içinde muhakkak iyot olmasına özen gösterelim. Tamam. Şimdi bu işin iyot kısmı. İkinci kısım Hashimoto. Hashimoto kısmı aslında tiroidin bir hastalığı değil. Hashimoto bağışıklık sisteminin bir hastalığı. Hashimoto'yu Japon bir doktor bulmuş. Adına Hashimoto denmiş. Gerçek adı kronik lenfositik tiroidit. Ne demek Türkçesi? Kronik olarak benim bağışıklık sistemim lenfositlerle tiroide saldırıyor. Bu da tiroidde iltihap oluşumuna sebebiyet veriyor. Peki ben burada eğer Hashimoto'da bir tedavi arıyorsam nereyi düzeltmem lazım? Kaynak neyse orayı düzeltmem lazım. Yani bağışıklığı düzeltmem lazım. Peki benim bağışıklık sistemim nerede? Bağışıklık sisteminin %80'i bağırsaklarda. Aslında Hashimoto'nun tedavisi bağırsağı düzeltmekle başlar. O yüzden hani Hashimoto hastaları için belki işin bu kadar kapsamlı bir tedavisi için muhakkak bir profesyonel bir destek almalarına ihtiyaç vardır. Hani kendi kendine bir bağırsak tedavisi yapmak kolay bir şey değil ama hayatlarında muhakkak olmasını önerebileceğim bazı gıdalardan, bazı bitkilerden bahsedebilirim. Hashimoto hastalarına ekmek kadar, su kadar, hava kadar lazım olan gıdanın adı selenyumdur. Selenyum en fazla Brezilya cevizinde bulunur ama takviye olarak da günlük 100 mikrogram, 200 mikrogram düzenli olarak kullanılmasında bir sakınca yok. Selenyumla ilgili en çok aldığımız sorulardan biri işte uzun dönem kullanırsak zarar verir mi, zehirlenme olur mu, ne olur? Selenyumla ilgili yapılan çalışmalarda en düşük zarar verdiği gösterilen doz 800 mikrogram. Bununla alakalı hani ben kendim 800 miligram kullanayım mı? Tabii ki kullanmayayım. Yani 200'ü geçmeme gerek yok ama 100 mikrogram, 200 mikrogram kullanımının da anlamlı bir sakıncası görülmemiş bu zamana kadar. Şimdi burada selenyum dışında bağışıklık sistemini düzelterek tiroidi bağışıklığın baskısından kurtarmaya yardımcı olabileceğimiz antiinflamatuar gıdalar var. Bunların başında çörek otu geliyor. Çörek otu içerdiği timokinomla bağışıklığın tiroide saldırısını engellediği ve antikor düzeylerini, anti-TPO'yu düzelttiği gösterilmiş. Bunun dışında yaban mersini var. İçerdiği antosiyanidinlerle, flavonoidlerle tiroidin en sevdiği gıdalardan bir tanesi. Bunun dışında tiroidim için başka ne yapayım? Kurkumin kullanabilir miyim? Kullanabilirim. İşte dereotu tüketebilirim, tere tohumu tüketebilirim, bol bol yeşilliklerle beslenebilirim, sağlıklı beslenebilirim. Genel olarak bunu yapabilirim. Bunun dışında tiroide en çok zarar veren durumların başında stres geliyor. Aslında stresin vücutta en çok zarar verdiği organlardan bir tanesi tiroid. Bununla alakalı maalesef olumsuz bir tecrübemiz var. Bildiğiniz üzere ülkemizde kötü bir deprem yaşadık yaklaşık 2 sene önce. Bu acı dönemde bizim deprem bölgesinden takip ettiğimiz
yardımcı olduğumuz danışanlarımız, hastalarımız oldu. Antikorları çok düşük seviyelerde olan hastaların depremden sonra yapılan ölçümlerinde anti-TPO'ları 1000'lere, 1300'lere, 1400'lere çok yüksek rakamlara çıktığını o dönem gördük. Yani ben tiroidimin düzgün çalışmasını istiyorsam aslında stres yönetimine çok dikkat etmem lazım. Bunun dışında tiroidim hormon üretecek mi? Üretecek. Bunun için ham maddeye ihtiyacı var. Eğer benim vücudumda demir eksikse, demir eksikliğim varsa tiroidim düzgün çalışmayabilir. D vitamini, B12, iyot, tirozin, yani yeterince protein almıyorsam, eğer vücudumda vitamin, mineral eksiklikleri varsa, protein eksikliği varsa bunlar da tiroidin sağlıklı bir şekilde hormon üretimini engeller. Yani biz birazcık şöyle bakıyoruz. Biz tiroidin düzgün çalışması için gereken ortamı oluşturalım. Zaten tiroid hormon üretmeye dünden hazır. Mide ve bağırsak şikayetleri için neler yapılabilir? Şimdi burada en baştan başlayalım. Bizim toplumda en sık karşılaştığımız problemlerden bir tanesi özellikle 40'lı yaşlardan itibaren mide asidi zayıflamaya başlıyor. Mide asidi bizim vücudumuzda sandığımızdan çok daha önemli görevlere sahip. Özellikle yediğimiz yemeklerde proteinlerin sindirimi, dışarıdan maruz kaldığımız mikropların midede elimine edilmesi, temizlenmesi yönüyle hem sindirimde önemli görevleri var hem de vücudu korumada en önemli defans hatlarımızdan bir tanesi mide. Mide asidi azalmaya başlayınca en başta yediklerimizi sindirmekte, hazmetmekte zorlanıyoruz. Bunu biz pratikte ne olarak görüyoruz? Hocam yemek yiyorum, azıcık yememe rağmen doyuyorum. Veya yemeğe oturdum, sanki mideme öküz oturduğu hissi oluyor. İşte bunun karşılığı özünde mide asidinin zayıflaması. Böyle bir durumda ne yapmam lazım? Mide asidimi yükseltmem lazım. Peki ben mide asidimi neyle yükseltebilirim? Bunun en ucuz, en kolay ulaşılabilir formu sirke. Yani ben yemekle birlikte azıcık bir sirke denerim. Bakarım ki hazmım kolaylaşıyor mu? Sirke dışında nelere ulaşabilirim? Mesela limonla mide asitimi yükseltebilirim. Tabi burada mide asitimi yükselteyim diye kola, gazoz, şekerli içecekler vesaire tüketmiyoruz. Hani bunu doğal asit kaynaklarıyla mide asitimizi yükseltme şeklinde yapıyoruz. Yediğim yemek midemi yaktı veya midemde ekşime yaptı. İşte burada midenin özellikle bariyerinin zayıflaması söz konusu. O zaman ben burada mide koruyucularla asidi ortadan kaldırıp, şikayeti rahatlatıp ama mideye zarar vermek yerine midenin bariyerini güçlendirmeye çalışacağım. Bu noktada bir insanın kendi kendine ulaşabileceği kaynaklar var. Bir de tabii doktor kontrolünde standartize, daha güçlü olan bitkisel fitoterapik veya fonksiyonel destekler var. Ben kendim midemi güçlendirmek istiyorum. Çok basitçe tahin alırım ama mümkünse de tahinin kavrulmamış çiğ halini alırım. Çiğ tahini her sabah yemeğe başlamadan önce bir tatlı kaşığı, şikayetime göre bir yemek kaşığı tüketerek başlarım. Susam yağının özellikle fare çalışmaları var. Hayvana mideye zarar verebilecek bir şey veriyorlar. Yanında da tahin veriyorlar. Midedeki harabiyetin azaldığı gözleniyor. Tahin dışında çok bilinen bazı bitkisel destekler var. Kudret narı olsun, aynı sefa olsun, sarı kantaron olsun, hatmi çiçeği olsun, buna benzer bitkisel destekler var. Bunların bazıları, mesela sarı kantaron, tabii doktor kontrollü kullanılması gereken şeyler. Hani bu tarz destekleri kendi kendimize kullanalım demiyorum ama bir doktor kontrolünde kullanımı ilaca ihtiyacı ortadan kaldırıp mide bariyerini güçlendirerek şikayetleri ortadan kaldırabilir. Bunun dışında biraz daha bağırsaklara inelim. Mesela yemek yedim, karnım hamile göbeği gibi şişiyor. Aslında bunun toplumdaki en yaygın sebebi huzursuz bağırsak, İBS. Bugün toplumda milyonlarca adı tanısı konulmamış İBS hastası olduğu düşünülüyor. İBS'lerin de en yaygın, en sık sebebi, altta yatan nedeni SIBO. Türkçesi ince bağırsakta aşırı bakteri çoğalması. Bu çoğalan bakteriler adeta bizim gıdamıza ortak oluyorlar. Yemek yedik, yediğimiz yemek mideden bağırsağa indi. Aslında sindirim temelde ince bağırsakta gerçekleşen bir olay, büyük bir kısmı. Biz ince bağırsakta bu gıdayı sindirmeden burada çoğalan bakteriler bizim gıdamıza ortak oluyorlar. Hidrojen, metan gibi gazlar üretiyorlar. Bu sefer ben yemek yedikten sonra karnım hamile göbeği gibi şişiyor. Bakterinin ürettiği gazın türüne göre ishale veya kabızlığa dönen şekilde tuvalete çıkma alışkanlıklarımız bozulmaya başlıyor. Böyle bir durum için muhakkak bir doktor kontrolünde bir düşük FODMAP diyeti ve bazı bitkisel desteklerin veya ilaçların kullanılabileceği tedaviler gerekebilir. SIBO bir insanın kendi kendine çok kolay düzeltebileceği bir hastalık değil. Bunun dışında günümüzde bağırsakların en büyük yaşadığı sorunlardan biri, bağırsaklarımıza en büyük yaptığımız eziyet kabızlık. Şimdi bir insanın normalde her yediği yemekle tuvalete çıkması isteniyor. Çünkü bağırsak pasajının bir süresi var. Eğer ben bağırsağımda çıkarmaya çalıştığım şeylerden memnun olsam vücut zaten onu içeri alacak. Ben bundan memnun değilim ki çıkarmaya çalışıyorum ama bunun bir süresi var. Eğer ben günde en az bir defa tuvalete çıkamazsam bağırsakta kalan bu toksinler
kana geri emilmeye başlıyor. Bu sefer vücutta artan toksinler bizdeki kronik hastalıkların temelini oluşturuyor. Bize göre kabızlık başlı başına büyük bir hastalık. Yani kabızlık şuna sebebiyet olur, buna sebebiyet verir, doğru, ama biz her gün tuvalete çıkmamayı da hastalık kabul ediyoruz. Peki kabızlığımız varsa ne yapacağız? En basitinden yapacağımız şey yediğimiz gıdalardaki lif miktarını artıracağız. Lif nedir? Bitkilerdeki karbonhidratlar. Özellikle bu karbonhidratlar bağırsakta şişerek bağırsağın yoğunluğunu artırıyorlar ve bağırsakta tuvalete çıkma refleksini uyarıyorlar. Tabii ki lif alımımı artırdım, yanında su alımımı artırdım, yanında yetmezse magnezyum sitrat kullanabilirim, yetmezse hareketimi sorgulamam lazım. Bağırsak da sonuçta bir kas. Ben hareket ettikçe bağırsaklarımdaki kaslar da çalışıyor. Ben hareketimi artırdıkça bağırsaklarımdaki hareketlilik de artar. Dolayısıyla bağırsaklarım çalışır. Hareketsizlik de kabızlığı tetikleyebilir. Yani bu şekilde nispeten yardımcı olabiliriz diye düşünüyorum. Fazla kahve tüketiminin zararı var mıdır? Özünde olmaması lazım. Niye? Eğer benim mide bariyerim güçlüyse kahve tüketmeyle oluşacak olan asit artışı benim mideme dokunmaması lazım. Burada çok enteresan bir bilgi var. İnsanlar böyle durumlarda asidi suçlayıp mide koruyucu ve benzeri durumlarla asiti azaltmaya çalışıyor. Ama bu doğru bir yaklaşım değil. Neden? Biz şunu çok iyi biliyoruz. Çocuklarda asit, mide asidi yetişkinlerden çok fazla. Ama çocuklarda mide problemleri yetişkinlerden daha az. O zaman buradan şunu çıkarmam lazım. Sorun mide asidinin fazlalığında değil, bariyerin zayıflığında. Eğer bir insan kahve tükettiği için midesinde bir problem yaşıyorsa mide bariyerini güçlendirmesi lazım. Bunu da söylediğim desteklerle, doğal yollarla deneyebilir veya doktor kontrolünde daha güçlü standartize destekler tercih edebilir. Mutluluk hormonunu arttırmak için ne yapılabilir? Bir hastalık, bir sorun varsa bunun altında yatan bir neden vardır. Ya ben mutsuzum, canım sıkılıyor, moralim bozuk değil. Önce şuna bakmam lazım. Acaba bende bu depresif hal veya bu anksiyete, kaygı bunu tetikleyen bir problem olabilir mi? Önce biz bir kere metabolizma değerlerimize, kan değerlerimize bakacağız. Bir insanın tiroidi yavaş çalışıyorsa o insanın depresyona yakalanma ihtimali çok daha yüksektir. Mesela ben fakülte yıllarında hatırlıyorum. Psikiyatri stajında antidepresan kullanmasına rağmen depresyonu geçmeyen hastalarda tiroide bakılır. Acaba tiroidinde bir problem mi var diye. Çünkü bir insanın tiroidi iyi çalışmıyorsa ilaç kullansa bile psikolojisini bu duruma yanıt vermeyebiliyor. Dolayısıyla önce bir tiroid hormonum iyi çalışıyor mu buna bakmam lazım. Bunun dışında D vitamini, B12, magnezyum, bu gibi vitamin minerallerime bakıp bunların optimal değerlerde bulunmasını sağlamam lazım. Yani ben psikolojim iyi olsun diyorum ama bizim aslında ruhumuzla bedenimiz arasında bir ilişki var. Nasıl ki mesela kolum kanasa bu benim psikolojimi bozar mı? Bozar. Veya bedenimde bir ağrı olsa bu benim psikolojimi etkiler mi? Etkiler. Demek ki bedendeki bir problem ruhta da probleme sebebiyet verebiliyor. Dolayısıyla önce bedendeki fizyolojik sorunların ortadan kaldırılması lazım. Optimal olarak bu kan değerlerini istenilen aralığa çıkarmam lazım. Bunu çıkardıktan sonra acaba bağırsaklarımda bir kabızlık var mı? Bağırsağımda kabızlık varsa bu da benim mutluluğumu etkileyebilir, bu da benim psikolojimi etkileyebilir. Dolayısıyla fizyolojik olarak sorun oluşturabilecek nedenleri düzelteceğim. Bunun dışında psikolojimi daha güçlü hale getirebilmem için çok önemli uykuma ve hareketime dikkat edeceğim. Bir insan geceleri düzenli bir şekilde uyumuyor, sürekli geç saatlerde uyuyorsa o saatlerde vücutta üretilmesi beklenen hormonlar azalmaya başlıyor. Mesela melatonin eksikliği uzun vadede kronik depresyona sebebiyet verebiliyor. Hiç mi gece geç yatmayalım demiyorum ama çizgi olarak, düzen olarak melatoninin üretildiği saat 10 ile 4 arasında büyük bir kısmında uyumaya çalışmak depresyon için alabileceğimiz en iyi tedbirlerden bir tanesi. Kronik olarak uyku problemleri, uykusuzluk yaşayan insanlarda depresyon riski daha fazla. Benzer şekilde depresif olan insanlarda da uyku problemleri fazla. Demek ki bunların arasında bir bağlantı olduğunu söyleyebiliriz. Aynı şekilde düzenli olarak yapılan hareket, düzenli olarak yapılan egzersiz vücutta stres hormonu olan kortizol düzeyini düşürür, mutluluk hormonu olan serotonini artırır. Aslında egzersiz başlı başına bedava doğal bir antidepresandır. Bunun dışında doğada var olan ve serotonini artırmaya yardımcı olabilecek bazı bitkisel destekler var. Serotonin dediğimiz şey özünde baktığınız zaman triptofan amino asitinden sentezlenen bir molekül. Dolayısıyla biz triptofan miktarını artırdığımız zaman serotoninimizi artırabiliyoruz. Tabii ki serotonin kendi haliyle kan beyin bariyerini geçmez. Biz triptofanı takviye olarak kullandığımızda vücutta mutluluk hormonunu artırabiliriz. Bunun dışında bazı bitkisel destekler var. Yani burada tabii şikayetin ölçüsüne göre bir melisa çayı, bir rezene çayı da bizi rahatlatabilir. Biraz daha ciddi problemlerde sarı kantaron,
Valerian officinalis kedi otu bizi rahatlatabilir. Bunlardan basit olanlarını kendimiz tercih edebiliriz. Biraz daha güçlü olan destekler için belki bir doktor kontrolünde ya da bir eczacıya danışarak almak daha güvenli olabilir. Ama bunların da stresimize iyi geleceğini rahatlıkla söyleyebiliriz. Çikolata mutluluk verir mi? Palm yağı zararlı mıdır? Aslında şöyle, çikolatanın kendisi zararlı değil ama şu an bizim yediğimiz şeylerin çoğusu çikolata görünümlü maalesef abur cuburlar, zararlı gıdalar. Yani orada ben 2 gram triptofan alacağım diye aslında yanında bir sürü zararlı şey alıyorum. Yani palm yağı doymuş bir yağdır ve tabii ki sürekli kullanımı, düzenli kullanımı kalp damar sağlığı açısından hiç hoşumuza giden bir şey değildir. Şimdi burada çikolata mutluluğu artırabilir mi? Tabii ki artırabilir. Çünkü triptofan içeriyor. Triptofan içeren her şey mutluluğu artır. Ama burada hani eğer çikolata özelinde konuşacaksak özellikle bitter çikolata ve kakao oranı yüksek olanların bu konuda daha etkili olduğu biliniyor. Hayalhanem hakkında ne düşünüyorsunuz? Çok uzun yıllardır takip ettiğim, beğendiğim ve hayata bakışımı değiştiren, güzelleştiren kanallardan bir tanesi. Hani Sadi Şirazi'nin çok güzel bir sözü var. Dünya öyle bir meta değil ki bir niza değilsin diye. Bazen dünyayı çok önemsiyoruz ve bu önemsediğimiz dünyanın sorunları altında kalıyoruz. Hadis-i şerifte buyuruyor ya, Allah dünyaya değer verseydi kafirlere bir damla su içirmezdi diye. Yani biz bazen burada dünyanın değersizliğini anlamakta zorlanıyoruz. Bu muvazeneyi kurmakta zorlanıyoruz. En sevdiğim sözlerden bir tanesi aslında ölüm çok iyi bir ilaç. Şimdi bir insan ölümü düşündüğünde varlığın geçiciliğini anlıyor ve geçici olan şeylere de kalıcıymış gibi önem vermiyor. Biz şimdi dünyayı kalıcı gibi kabul ediyoruz, içindekileri çok önemsiyoruz. Bu sefer olumsuz bir şey olduğu zaman onu yönetmekte zorlanıyoruz. Hayalhanemin en güzel taraflarından bir tanesi bana ölümden sonrasını sevdirdi diyebilirim. Yani o yönüyle hani bir insanın öldükten sonrasının kötü olmayacağını düşünmesi, bu rahatlıkla yaşayabilmesi çok büyük bir nimet, çok büyük bir konfor. Bu anlamda ben hayalhanemden bir psikolog gibi hizmet alıyorum aslında. Ara ara böyle canım sıkıldığında, hastalıklar, işler, güçler, dertler çok yoğunlaştığımda açıp bir hayalhanem videosu izliyorum ve gerçekten rahatladığımı düşünüyorum. Bu anlamda çok güzel bir hizmet veriyorsunuz. Allah daim etsin. Nefret ediyorum senden! Nefret ediyorum senden! Bir daha yüzümü göremeyeceksin. Defol git! Onlar bazı sırları bilseydi böyle olmazdı. Mehmet Yıldız'ın kaleminden Mutlu Evliliğin Sırları şimdi kitapyurdu.com'da. Siz de Hayalhanem'in yurt içi ve yurt dışı projelerine destek olmak için buradaki linke tıklayarak online bağışta bulunabilir veya aşağıdaki iletişim numaralarından bizlere ulaşabilirsiniz.